Kasabalara saldıran kurt adam vakaları. Kurt adam mitolojik bir yaratıktır ve dünyadaki birçok hikayenin de konusudur. Ve birkaç kabustan daha fazlasıdır. Kurt adamlar bazı efsanelere göre güçlü kurtlara dönüşen insanlardır. Diğerlerine göre ise insan ve kurdun mutant bir kombinasyonudur. Ama hepsi insanları ve hayvanları öldürmek için şehvetlerini kontrol edemeyen, kana susamış yaratıklardır. Kurt adam kökenli efsanelerin tam tarihi belirsizdir. Bazı bilim adamları kurt adamın Gılgamış'ın potansiyel bir sevgiliyi terk ettiği bilinen en eski efsane olan Gılgamış destanında ilk kez ortaya çıktığına inanıyor. Çünkü Gılgamış önceki eşini bir kurt haline getirmiş. Ve yine kurt adam efsanesi Yunan mitolojisindeki Laikon efsanesi ile bir başka şekilde ortaya çıkar. Efsaneye göre Pelasgus'un oğlu Laikon kurban edilen bir çocuğun kalıntılarından yapılan bir yemeği servis ettiğinde Tanrı Zeus'un öfkesini üzerine çeker ve onu cezalandırır. Ceza olarak öfkeli Zeus, Laikon ve oğullarını kurtlara dönüştürür. Kurt adamlar erken İskandinav folkloründe de ortaya çıkmıştır. Volsungs destanı insanlara 10 gün boyunca kurtlara dönüşme gücüne sahip kurt derilerini keşfeden bir baba ve oğlun hikayesini anlatır. Baba-oğul ikilisi derileri giyer, kurtlara dönüşür ve ormana ölümcül bir öfkeyle girerler. Onların öfkesi baba oğluna saldırdığında ve ölümcül bir yaraya neden olduğunda sona erer. Bazı efsanelere göre bir lanet nedeniyle bu insanların değişmesinin nedeni kurt adam formuna mahkum olmaktır. Diğerleri ise büyülü bir merhem ya da kurt postundan yapılmış bir pelerin yardımıyla kurt adama dönüştüklerini iddia etmektedir. Birçok kurt adam hikayesinde kişi sadece dolunay olduğunda bir kurda dönüşür ve bu teori çok da uzak olmayabilir. Avustralya'nın Calvary Mater Newcastle Hastanesi'nde yapılan bir araştırmaya göre dolunay birçok insanın içindeki canavarı ortaya çıkarmaktadır. Çalışma Ağustos 2008 ile Temmuz 2009 arasında hastanede meydana gelen 91 şiddetli akut davranış olayının %23'ünün dolunayda gerçekleşmesi ile son bulmuştur. Hastalar personele saldırmış, ısırma, tükürme ve tırmalama gibi kurt benzeri davranışlar sergilemiştir. Birçoğu o zaman uyuşturucu ya da alkolün etkisi altında olmasına rağmen ay doğduğunda neden yoğun bir şekilde güçlenerek şiddetle saldırganlaştıklarının nedeni tam olarak da bulunamamıştır. Geçmişten günümüze dek gelmiş pek çok tarihi kitap ve el yazması bize bu efsanenin ete ve kana bürünmüş olaylarını anlatır. Kimi durum şaibeli, kimi durum efsane, kimi durumsa farklı bir olay gibi görünürken yüzlerce şahidin gözleri önünde belirip kayıtlara geçmiş yüzlerce olay söz konusudur. Şimdi geçmişten günümüze kadar yapılmış bu saldırılardan bazılarına göz atalım. Alman siyasetçi Jodocus Temme'nin 1840 yılında yayınlanan Pomeranya ve Rügen Folkloru adlı kitabında şöyle yazar. 1640 yılı civarında Almanya'nın Greifswald kenti kurt adamların istilasına uğradı. Likantropik nüfus öyle arttı ki Rockefeller Caddesi'nden başlayarak şehri ele geçirdiler. Karanlık çöktükten sonra dışarıya çıkan kim olursa olsun kurt adamlar tarafından saldırıya uğrama ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Sonunda bir grup cesur öğrenci yeterince korku içinde yaşadıklarına karar verdiler ve bir araya gelerek canavarlara saldırdılar. Öğrenciler iyi mücadele etmelerine rağmen kurt adamlar karşısında güçsüzdüler. Sonra zeki bir delikanlı arkadaşlarına tüm gümüş düğmelerini, kadehlerini, kemer tokalarını ve benzerlerini toplamalarını, bunları eritip mermi yapmalarını önerdi. Son bir umutla hazırladıkları gümüş mermileri tüfeklere dolduran öğrenciler kurt adamların egemenliğine meydan okudular. Bu kez yaratıkları katlettiler ve Greifswald'ı likantroplardan kurtardılar. Les Lobes de Paris, yani
Paris'in Kurtları isimli bu olay 1450 kışında Paris'i terörize ettiği iddia edilen insan yiyen bir kurt sürüsüydü. Bir iddiaya göre de bu sürü sadece kurtlardan değil, aynı zamanda kurt adamlardan oluşmaktaydı. Bu sürünün insan avına çıkan kurt adamlar olduğu da iddia edildi. Normalde elbette 15. yüzyıl Fransa'sında kurtlar avlanmak için ormanda kaldılar ve insanlar için bir tehdit oluşturmadılar. Ve bazen zor zamanlar geçirdiklerinde bir ya da iki koyunu avlamak için çiftliklere de gittiler. Ancak bu özel kış özellikle sertti ve av azdı. Bu yüzden umutsuz ve açlıktan kurtların Paris'i yeni avlanma alanları haline getirmekten başka seçenekleri yoktu. Tüm bunların hikayesi oldukça korkutucu ve heyecan verici. Ve bulduğum birkaç makale, kitap, web sitesi bu hikayenin temel ayrıntılarıyla tutarlı. Aç sürü, şehri insan çeşitliliğinin işgalcilerinden korumak için Kral Philip Augustin tarafından 13. yüzyılın başında dikilmiş olan şehrin kötü korunmuş dış duvarlarındaki ihlallerle Paris'e girebildi. Duvarlar daha huzurlu zamanlarda bir bakıma muhtaç haline gelmişlerdi ve böylece kurtlar buradan geçmeyi başardılar. Ve 1450'deki bu uzun kış boyunca kurtlar 40 Parisliyi vahşice parçalayarak öldürmeyi başardı ve şehri paniğe soktular. Kurt sorunu şehir genelinde dedikoduya hükmetti ve Parisliler bu vahşi saldırıyı yapanların kurt adamlar olduklarını iddia etti ve sürü liderine bir takma at bile verdiler. Fransızca kısa olarak tercüme edilen Cartot. Hikaye ilerledikçe sonunda kuşatılmış Paris'in vatandaşları öfkelenerek Cartot'tan ve tüm kana susamış sürüden son kez ve herkes için kurtulmak için bir plan hazırladılar. Bir grup cesur Parisli kurtları şehir merkezindeki izole Ile de la City'ye çekti ve kalabalık Notre Dame'ın önündeki halka açık meydanda tüm sürüyü taşladı, oklarla vurdu ve mızrakladı. Yazılanlara göre bazı mızrak uçları ve ok uçları gümüştendi. Daniel P. Mannix tarafından Paris'in Kurtları olarak adlandırılan Paris'in Kurtları'nın hikayesini kapsayan tarihi bir kurgu roman da bulunmaktadır. ...12 Eylül 2012'de birçoğu boğazlarında bir yarık bulunan koyunlara yapılan bir dizi saldırı, Batı Fransa'daki küçük bir kasabada gizemli bir canavar avına neden oldu. Nantes yakınlarındaki Les Magus kasabasında sahipleri tarafından bir koyun sürüsü ölü olarak bulundu. Sürü vahşice öldürülmüş ve boğazları parçalanmıştı. Yerliler vahşi bir köpeğin ya da bir kurdun suçlu olabileceğini öne sürdüler. Ancak Paris'ten kurt adam uzmanlarından oluşan bir ekip saldırılardan yarı insan, yarı kurt bir canavarın sorumlu olduğuna ikna olup bölgeyi araştırmaya başladılar. Adrien Collignon ve Martin Crepon yaz başında 86 koyun sürüsünün daha ölü bulunmasından sonra bölgeye ilk kez ilgi duymaya başladı. Soruşturmalarının bir kısmı yerel okulda broşürler dağıttılar ve bölgedeki koyun yetiştiricileriyle konuştular. Aynı zamanda da bir Facebook sayfası kurdular. Amaçları 7200 kişilik Facebook sayfasına göre bu biyolojik olarak olağanüstü canavarları yakalamak ve onları incelemek için onları canlı olarak hapsetmekti. ...13 Mayıs 2021'de Ocazucoatl de Espinoza'da Meksika'nın en güneyindeki Chiapas eyaletinin en az ziyaret edilen doğal rezervlerden birine sarılan küçük bir kasabadır. Ve yakın zamanda bir kurt adam sorunları olmuş olabilir. Kasaba halkı etraflarına korku salan, evcil ve çiftlik hayvanlarına saldırıp parçalayan bir kurt adam gördüklerini söylüyor. Bazı kasabalılar ise bu yaratığı kasaba boyunca kovaladıklarını fakat çok hızlı olan yaratığın bir hamlede çatılara çıktığını ve damlar üzerinden uzun sıçrayışlar yaparak kaybolduğunu belirtti. Bu olayların tek kanıtı ise yaratığa ait olduğu söylenen izler ile kayıt edilen sesler.
sé si alguien más está escuchando eso, pero la neta sí ya me cagué de miedo. Akşamın erken saatlerinde yamaçlara dikilen kiralık evler sislerle kaplıdır. Ve akşamları yanan meralardan gelen duman şehrin hareketli merkez meydanını sise boğar ve bitişik katedralin üzerinde gezinir. Yakın zamana kadar yakındaki eyaletlerin başkenti Kusatla, Kuertes'in Ozazucatla'yı ziyaret etmesinin tek nedeni yerli Zakue halkının renkli şenliklerine tanık olmaktı. Şimdi ise kasaba çok ünlü bir varlıkla ünlü. Bir kurt adam. Bundan tam bir yıl önce salgın Ozazucatla'yı vurduğunda yeni tehdit haberleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kasaba yerlileri sopalarla ve bıçaklarla sokaklarda devriye gezmeye başlamış ve komşuları ile garip bir şey görmüş ya da duymuş mu diye görüşmelere başladılar. Tecnologica de Monterrey Üniversitesi'nden Chiapas kampüsündeki profesör olan Saul Zentana hikayeyi aldı ve ülke çapına götürebilecek bir tweet gönderdi. Discovery Channel konuyu araştırmak için bölgeye gider. Saul ile şehir pazarında tanışır ve dar sokaklardaki yüzlerce çekçekten birine binerler. Araştırmacı bundan sonrasını kendi sözleriyle şöyle anlatır. Saul, sen şu an Sabinez'e götürüyorum. Her şey burada oldu. Şehre bakan dik tepelere tırmanıyoruz ve küçük renkli evlerle dolu rüzgarlı bir platoda araçtan iniyoruz. Kimse bizimle konuşmuyor. Yaklaştıkça kapılar kapanıyor. Yerel bir tamirci bize kurt adam hakkında bilgi sahibi olduğunu söylüyor. Ancak röportaj yapmak istemiyor. Ve Saul'un teması telefonda kurt adam gördüğünü ve röportaj yapmaya istekli olduğunu söyleyen bir kadın da ortadan kayboluyor. Hayal kırıklığına uğradım ama vazgeçmedim. Bu yüzden şehir merkezindeki motelime geri döndüm ve ödeme yapmadan önce sürücüye kurt adam hakkında bir şey duyup duymadığını sordum. Bana en son duyduğunda yaratığın başka bir mahallede yerel bir çiftçinin keçilerine saldırdığını söyledi ve önemli bir ayrıntı ekledi. Bu arada bu bir kurt adam değil, bu bir Nahual. Nahual, Nagual veya Naval olarak adlandırılan Nahual, Mezoamerika'nın inançları içinde hayvan formunu alma yeteneğine sahip bir tür cadı veya doğaüstü bir varlıktır. Bu terim hem alter egonuzun zamanlarını ya da bir hayvan koruyucusunu yapan hayvanın kendisi olarak bu yeteneğe sahip olan kişiyi ifade eder. Borgia efsanelerinde anlatan Nagual, metamorfik yaratıklar fiziksel formunuzu başka herhangi bir hayvan formuna veya insan formuna dönüştürebilir. Bu kavram farklı anlamlar ve bağlamlarla farklı ama dillerde ifade edilir. En yaygın olarak yerli halk grupları arasında Nahualizmo yani bazı bireylerin kendilerini hayvanlara, doğa unsurlarına veya büyücülük eylemlerine dönüştürme pratiği, yeteneği olarak adlandırılır. Mayalarda kavram tam olarak bir ruh olarak anlaşılan Kuhuel kelimesi altında ifade edilir. Bazı geleneklere göre her insanın aynı zamanda bir de hayvan ruhu vardır. Bu ruhlar genellikle sadece bir rüyada tasvir edilen bir görüntü olarak veya kişiyi korumaya alan hayvana belirli bir yakınlık ile kendini göstermektedir. Araştırmacı daha sonra Nahual nedir diye profesöre sorduğunda bunun bir tür büyücü olduğunu açıklıyor. Ancak konuyla ilgili doğru bir şekilde açıklayabilecek bir Sakue Elder bulmamızın daha iyi olduğunu söylüyor. Ertesi sabah beni bir tanesine götürmeyi vaat ediyor. Ve popüler haber kuruluşu Chiapas Paraeolo'dan bir gazeteci olan Samuel Verueltes ile tanışmak için şehrin eteklerine gidiyorum. Samuel uzun boylu ve düşünceli bir araştırmacı gazeteci ve duruma kendi bakış açısıyla bakmakta. Bu açık bir hükümet ihmali vakasıdır diyor. Toplumun sınırlarında pandeminin psikolojik travmasından muzdarip bir topluluğumuz var. Ve hükümet bu olay boyunca sessiz. Her neyse, vahşi bir hayvan ya da başka bir şey olsun veya kötü bir şaka yapan biri. Yetkililer bunun kontrolden çıkmasına izin verdi. Tabii ki
onlar dahil olmadıkça. Nadir bir fırsat penceresi sırasında komşu rezervlerden gizlice giren bir leoparı ya da görünmez bir pandeminin halk terörü üzerinde oynayan yaramaz bir şakacıyı zanlı sayan Saul, kurt adam seslerinin de polis tarafından insanları zorlamak için bir hoparlör kullanarak yapılmış olabileceğini düşünüyor. Bu makul bir teori ve mantıklı, itiraf ediyorum. Fakat başka teorilerim de var diyor Saul. Yerel bir psikolog olan Dulce Bonifaz ile konuşmalısın. Onun da kendi fikirleri var. Huzursuz bir geceden sonra yerel bir Zakue otoritesi olan Jorge de la Cruz ile buluşmaya gidiyorum. Evi, arkadaşları ve ailesi hipnotik davullarla Zakue ritimleri çalan bir grup müzisyen ve dini figürlerin heykellerinin etrafında kopal tütsüsünün dalgalanan dumanını yayan bir adam ile dolu. Katolik geleneklerini Zakue gelenekleriyle sentezledik diyor. Bana sıcak çikolata içerken ve tatlı tames yerken. Meryem Ana'ya ve Mesih'e inanıyoruz ama aynı zamanda mitolojilerimize de değer veriyoruz. Nahual kara bir büyücüdür ve bir çeşit hastalığı olan topluluğa musallat olmak için bir hayvana dönüşen kişidir. Bizim için bu şu anda içtiğimiz çikolata kadar gerçek. Yani bu hayali bir olay değil. Bu çok gerçek bir şey diyor Dulce Bonifaz. Konuşmacıdaki psikologla şehre geri döndüğümde. Bu açık bir kitle histerisi vakası diye ekliyor. Dulce'ye göre mükemmel bir fırtına oluşturmak için birkaç faktör bir araya geldi. Nahual'in merkezi bir figür olduğu, derin bir geleneğe sahip bir topluluk, pandeminin başlamasıyla ortaya çıkan travma, rutinlerdeki ani değişim ve insanların evde kilitli kalarak duydukları korkutucu uluma sesleri bir rol oynadı. Dulce, sosyal medyanın da insanların korkularını arttırmaya yardımcı olduğunu ve yetkililerin durum boyunca olayın iltihaplanmasına izin verdiği gerçeğini de ekliyor. Ertesi sabah Ocazucatlu'dan ayrılırken sis o kadar yoğun ki Juan Sabines mahallesindeki renkli evleri göremiyorsunuz bile. Kurt adamı düşünüyorum ve kitlesel histeri vakası olup olmadığını merak ediyorum. Yerel halkın telefonlarına kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı bu korkunç ulumalar neydi? Eğer yaratık gerçek değilse o zaman neden yerliler konuşmak istemiyorlardı? Bir zamanlar uykulu olan bu kasabada pandeminin başlangıcında gerçekten ne olduysa yabancılar için sonsuza dek bir gizem olarak kalabilir. Ancak kesin olan bir şey var. Bu yaşayan insanlar için bir gizem değil. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.